Apollo 11 görevini hatırlayıp üzerine kodları inceledikten sonra sıra geldi bu programı astronotların nasıl kullandığını. Astronotların kullanma kılavuzunda Assembly and Operation Information dosyasında bulunan liste yer alıyordu. Bu listedeki komut numaralarını kısaca DISKEY adı verilen Display Keyboard cihazı üzerinde komut ve rakam butonlarını kullanarak giriyorlardı. Bilgisayardan bir eylem gerçekleştirilmesi istendiğinde fiil numarası, bir bilgi istendiğinde ise isim numarası giriliyordu. Bilgi yine aynı cihaz üzerindeki göstergelerde görüntüleniyordu. İstersek sanal olarak bu cihazı kullanabiliriz. Örnek olarak 35 nolu fiili girdiğimizde tüm göstergelerin çalışıp çalışmadığını test edebiliriz. Aslında bu komut bize hiç yabancı değil. Bir arabayı çalıştırdığımız anda kontağı çevirerek her defasında bu komutu uyguluyoruz ve tüm gösterge ışıklarını yakarak çalıştıklarından emin oluyoruz. Listede hata kodları arasında en meşhurları 01201 ve 01202 kodlarıydı. Çünkü iniş sırasında sisteme aşırı yüklenmeden dolayı bilgisayar sürekli bu kodları göstermeye başlamıştı. Hamilton ve ekibi simülasyonlar sırasında bu hatayla karşılaştıkları için tecrübeli bir şekilde umursamamalarını söylediler. Çünkü sistem gelen aşırı veri girişinden dolayı işlemler arasında öncelik belirlemeye çalışırken bu hata kodu ile bilgilendiriyordu. Cihazı astronotların koltuklarının tam karşısında görebilirsiniz. Bir hata durumunda kullanmak amacıyla yedeği de navigasyon istasyonunun hemen yanındadır. Panel üzerinde komuta modülü pilotu Michael Collins'in yazdığı "Üretilen en iyi gemi, Tanrı onu korusun" notunu görebiliriz. Biraz aşağıda da günleri saydığı minik bir takvim ile karşılaşırız. Uygulamalı göstermek için bir kalkış rutinini birlikte canlandıralım. Öncelikle yapılacaklar listemizi kolaylık olsun diye astronotlar gibi bacağımızı sabitliyoruz. Inertial Measurement Unit aktif ediyoruz. 85-90 saniye no ATT ışığı sönene kadar bekliyoruz. Verb 37 Enter 01 Enter komutu ile kalkış öncesi hazırlık modunu başlatıyoruz. Ve IMU kalibre olana kadar bekliyoruz. Program 02 gösterdiğinde kalkış için Launch butonuna basıyoruz. Artık görev süresi saati başlayacaktır. DISKEY her 2 saniyede bir son hızı, tırmanma oranını ve deniz mili cinsinden yüksekliği gösterecektir. Apollo 11 görevini telsiz konuşmaları ile beraber an be an izlemek isterseniz burayı ziyaret edebilirsiniz. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Siz de bir simülasyon ile kendiniz denemek isterseniz SpaceX aracının ISS bağlantısını burada bizzat yönetebilirsiniz.